Bazı oyunlar çizimin temellerine değer verir. Bunu oyuncuların deneyimlerine dahil ederler. Anlattıkları hikayelere güç vermek için görsel sanatları birbirini destekleyecek şekilde kullanırlar. Bu oyunlar anlaşılmak, dikkatle incelenmek ister. Değişik tempoya, görselliğe, mekaniklere ve değişik hikayelere sahiptirler. Bu oyunların kuvvetli yanı değişik olmalarıdır zaten. Oynayana her zaman hoşuna gidecek şeyler hissettirmeye çalışmazlar. Beklenmedik şeyler yaşatmayı da severler. Normalin dışında olmaları sebebiyle de çok tercih edilmez, anlaşılmaz ya da hiç oynanmazlar. Sanatçılar gözlemcidirler. Ne kadar iyi gözlemlersek o kadar iyi çizeriz. Bu gözlem hem gerçek hayat için geçerli hem de tükettiğimiz görsel içerikler için. Resim, heykel, mimari, dans, şiir, müzik, sinema. Ben bu sanatların arasına oyunları da dahil ediyorum. Tabii ki bu saydığım konuların ticari yanı da vardır. Oyunlar da öyle. Temel motivasyonlarından biri de satış yapmaktır. Fakat bazı oyunlar bence daha fazla sanatsal ve daha az ticari. Bunu da oynadığınızda fark ediyorsunuz. Bu video serisinde bu tarz oyunlardan bahsedeceğim. Normal bir oyun incelemesi gibi düşünmenizi istemiyorum. Ben oyunlara puan vermeyeceğim. Amacım her yeni çıkan, popüler olan oyunlara bakmak değil. Benim konum oynarken bana değişik hissettiren ve resmin temel konularına da değer veren oyunlar olacak. Bu açıklamaları diğer videolarımda yapmayacağım. Bu video serisinin ilk bölümü olduğu için açıklamak iyi olur dedim. Uyarı: bu deneyimi sıfırdan yaşamak istiyorsanız videoya devam etmeyiniz. Oyunumuz karakterimizin şarkı söylemesiyle başlıyor. Heykelin üzerinde şarkı söylerken bir anda sesini kaybettiğini görüyoruz. Altındaki yapı, heykel yıkılmaya başlıyor. Bunun sonucunda aşağı düşüyoruz. Oyunun başlangıcında ne olduğunu anlamak biraz zor, fakat emin olun oyunu bitirdikten sonra bütün taşlar yerine oturuyor. Hem mecazi hem gerçek anlamda. Oyunun ilk kısmında karakterimiz üzgün ve bitkin görünüyor. Yavaş yürüyor ve zıplama tuşuna bastığınızda dizleri üstüne düşüyor. Bir süre sonra koşmaya başladığınızda ilerlemeyi reddedip geri dönerseniz oyun size bir kupa veriyor. Kupanın ismi Denial, yani inkar. Oyun biraz ilerlediğinde kırmızı renk çoğalmaya başlıyor. Sonra böyle bir yere geliyoruz. Buradaki heykelleri kırdığımızda bir ödül daha alıyoruz. İlk kazandığımız kupadaki sembole de benzeyen diğer kupanın adı Anger, yani öfke. İlerledikçe başka ödüller de alıyoruz. Bargaining, Depression, Acceptance. Anlıyoruz ki oyunumuz Yas'ın 5 evresini anlatıyor. Nedir bu Yas'ın 5 evresi? Psikiyatrist Elizabeth Kübler-Ross tarafından yazılmış bir model. Bu arada yas tutmak sadece ölmüş biri için de olmayabilir. Çocuklar boşanan anne babası için de yas tutabilir ya da insanlar biten ilişkisi için de yas tutabilirler. Şimdi oyunun başına tekrar dönelim. Bu aşamada kamera karakterimize çok yakın. Bize etrafında hiçbir şey kalmamış gibi bir görüntü gösteriliyor. Çevresindeki dünyadan kopmuş, başına bunun geldiğine inanamaz bir halde ve üzgün. Anlıyoruz ki karakterimiz bir kayıp yaşamış. Fakat bu kayıp nedir? Somut bir şey midir? Henüz bilmiyoruz. Başlangıçta rengarenk olan dünyası bütün renklerini kaybetmiş ve gri bir hale dönüşmüş. Oyunumuzun ismi olan Gris, İspanyolca gri anlamına geliyor zaten. Şimdi bu bilgiler ve aldığımız ödüllerin ışığında bölümlerimizi isimlendirmeye başlayabiliriz. İlk aşama inkar. Kamera zamanla geri çekiliyor ve karakterimizin dünyasını görmeye başlıyoruz. Artistik seçimler ve dünyanın tarzıyla bu kısımda tanıştırılıyoruz. Gris'in dizaynı sade ve tertemiz. Pürüzsüz şekiller, dümdüz çizgiler, simetrik yapılar, kusursuz daireler. İlk kısımda sık sık gri tonda renkler ve parçalanmış yapılar görüyoruz. Bu bölümde ilerledikçe kırmızı renge doğru yaklaşıyoruz. İkinci aşama öfke. Bu bölümde kırmızı renk hakim. Ayrıca ilk mekaniğimizi burada kazanıyoruz. Bu kazandığımız mekanik de öfke başlığıyla uyumlu bir hareket. Ağır ve kare bir cisme dönüşüyoruz. Bu bölgede esen rüzgarlara, belki de öfkesinin onu inkara iten rüzgarlarına karşı ayakta kalıyoruz. Ayrıca bu hareketle bazı taş yapıları da kırıyoruz. Bu da yine öfkemizin bölümü olan bir yansıması. Gördüğünüz gibi mekanikler bile hikayeyi kuvvetlendirmek için kullanılıyor. Üçüncü aşama pazarlık.
Her süreç belli bir renkle anlatılıyor. Bu bölümün rengi de yeşil. Fakat yeşil yani pazarlık bölümünde kırmızı da görüyoruz. İlerledikçe diğer aşamalarda da birçok rengin bir arada bulunduğunu görüyoruz. Oyunun sulu boya tekniğini andıran tarzı bu karışımı anlatmak için çok anlamlı bence. Çünkü her ne kadar 5 aşama deyip sıralama yapsak da bu duyguları herkes belli bir sırayla tecrübe etmez. Duygular yer değiştirebilir. Bazı insanlarda farklı yoğunlukta ve karışımlarda ortaya çıkabilir. Bazı bölümler uzun sürerken bazıları kısa sürebilir. Ya da aşamalar yer değiştirebilir, tekrarlanabilir. Sonraki aşama depresyon. Karakterimiz dünyasının renklerini tekrar kazanmaya devam ediyor. Bu kısımda suyun altında geçen bölümler yine manidar. Dibe vurmak ifadesini depresyonla ilişkilendirenleri duymuşsunuzdur. Gris de bu kısımda yaşadığı kaybın geri dönmeyeceğini anlamaya başlıyor. Bu derin ve karanlık depresyon sularında yolunu arıyor ve buluyor. Belki de her şey düzelebilir. Ama ardından tekrar karanlık tarafından çekiliyor. Bu duygu onu adeta yutmak istiyor. Tam içindeki karanlık tarafından yutulacakken kurtuluyor. Peki size bir soru. Burada karakterimize yardım eden kaplumbağa ne olabilir? Bunu yorumlarda mutlaka tartışalım istiyorum. Çünkü bu konuda ben de emin değilim. Kırmızı rengi öfkeyle bağdaştırdık ama kaplumbağa için öfke mi demeliyiz? Emin değilim. Çünkü burada kahramanımızı kurtarıyor. Bu soruyla birlikte son aşamaya geliyoruz. Kabullenme. Karakterimiz dünyasının renklerini sadece bulmuyor, onları kabul ediyor. Dünyasının bir parçası olduğunu, bu renkler yani bu duygular olmadan dünyasının düzelemeyeceğini anlıyor. Son aşamada ters düz olmuş dünyasını tekrar eski haline çevirmeye çalışıyor. Yine hem mecazi hem de gerçek anlamda. Sesini geri kazanan karakterimiz her aşamada biraz daha düzelttiği dünyasını eski haline çevirmek istiyor. Her şey eski haline dönebilir. Sanırım artık sonuna geldik. Bütün renkler ait olduğu yerde ve dünyamız eski haline geri döndü. Mutlu sona ulaştık galiba derken içindeki karanlık en alt katmanı en saf hali ortaya çıkıp bizi tekrar yutuyor. Dünyası yine yerle bir oluyor. Oyun boyunca gördüğümüz bu heykel kim? Neden her yerde sürekli bu heykeli görüyoruz? Bu heykel bizim duygularımızı mı temsil ediyor? Yoksa başka bir manası mı var? Bu kısımda bölümümüzün de ismi olan bir ödül daha açılıyor. Kabullenme. Karakterimiz içindeki kendini diplere çeken, dünyasındaki renkleri yok eden karanlığın bir parçası olduğunun farkına varıyor. Ve onu kabulleniyor. İçindeki bu karanlığa rağmen şarkısını söylemeye devam ediyor. Bunu başardığında parçalanan taş heykel yeniden bir araya geliyor. Renkler dünyasına geri dönüyor. Hepsi uyum içerisinde. Karanlık da orada. Yok olmayacak. O da karakterimizin bir parçası. Bunu kabullenmesi ve bunun bilincinde olması dünyasının daha sağlam olmasını sağlayacak. Hiçbir zaman baştaki gibi pürüzsüz, parlak ve temiz olmayacak belki. Üzerinde kırıklar, çatlaklar bulunacak fakat bunu kabul etmek zorundayız. Çünkü ölüm hayatın bir gerçeği. Evet, ölüm. Oyunun başından beri anlattığımız aşamalar, heykel, karakterimizin üzgün olması, sesini kaybetmesi, sahi karakterimiz ne için yas tutuyordu? Bunu oyundaki toplanması gereken bütün ışık hüzmelerini topladıktan sonra ulaşabildiğimiz gizli bir sahneyle öğreniyoruz. Oyunun başında kırılan heykel, yasın aşamaları, oyun boyunca bizi kovalayan karanlık ve onun son hali. Hepsi anlam kazanıyor. Bu hikaye annesini kaybeden, bu olayla dünyası yıkılan, renkleri ve sesi
sesi kaybolan Gris'in hikayesi. Biz de zihninde yaşadığı bu sürece şahit oluyormuşuz. Sadece eğlenmek, boş vakit geçirmek ya da dopamin salgılamak için değil. Gerçekten anlamlı şeyler öğrenebileceğiniz, değişik bir tecrübe yaşatacak bir oyun. Çizerlerin, hikaye anlatımına önem verenlerin, sanatın temellerine ilgili herkesin incelemesi gereken bir yapım. Görsel sanatlarla uğraşıyorsanız, eğer benim gibi çizimle uğraşıyorsanız, çizimin temellerini de çok güzel kullanan bir oyun. Gris, temiz, sade tasarımları, renkleri, kompozisyonları, müzikleri, özellikle animasyonları ve saydığım bu parçaların uyum içerisinde hizmet ettiği anlamlı hikayesiyle oynanması, incelenmesi ve çalışılması gereken, hayatında kayıp yaşamış insanlara adanmış bir oyun.